Manav Yem'den merhabalar. Bugün Kırklareli Lüleburgaz Celaliye köyünde Sabri Diyarbakır abimizin işletmesine konuk olduk. Sabri abimiz aynı zamanda benim yan köylümdür. Ben de Amitabad köylüyüm. Sabri abimizle yaklaşık 8 yıldan beri Manav Yem ailesi olarak beraber çalışıyoruz. Tabii ben geleli daha 3,5 yıl oldu. Onun da geçmişi daha uzun süreye dayanıyor. Sabri abi sizlere tanıyalım önce. Ben Celaliye köyde yaşıyorum ve buranın yerlisiyim. Ve hayvancılık, çiftçilikle uğraşıyorum. Yani geçimimi bundan sağlıyorum. Tamam, kaç seneden beri bu hayvancılığı yapıyorsunuz? Ben 92 yılından beri yapıyorum. 92 yılından beri. Ufak baş, büyük baş. Aşağı yukarı 28 sene olmuş abi. Yani. Hem küçük baş hem büyük baş hayvanlarınız mevcut. İkisi de var yani. Çok güzel abi. Şu anda arkamızda gördüğümüz bir Holstein ırkı ağırlıklı bir işletme söz konusu. Evet. Burada ne kadar anaç hayvan vardır abi? Şu anda anaç olarak 24 tane var. 24 tane. Kuru dönem olarak kaç tane var? Bunların 4'ü kuru dönemde, 20'si şu anda sağılmakta. Süt içen buzağı sayımız kaçtı? 3. 3 tane. Ağırlıklı içlerinde gebe hayvanlar Var. yoğunlukta herhalde. Var. Orta ve geç dönem. Ne kadar süt çıkıyor abi şu anda? Günlük buzağların değiştiği dahil. 350-370 kilo civarında buzağlarla beraber. Buzağlarla beraber. Yani yaklaşık 18-19 litre süt ortalaması mevcut. Hayvanlara abi ne yediriyoruz burada yem olarak? Vallahi şu anda manav yem, silaj, kuru ot, saman. Ekol 21 geliyor bizden. Evet, Mısır o günlük sılajı. 5 çuval. Günlük yani sabah akşam 5 çuval. Bir inek başına 12,5 kilogram yem düşüyor. Yani evet. Tamam. Mısır sılajımız hayvan başı 20 kilo. Evet. Bezelye, yulaf, buğday asılı kuru otu yeni bitmiş ama Evet. önümüzde gördüğümüz şu anda yulaf ve buğday asılı Evet. biraz Yine soldurulmuş. Devam yani. Otlar duruyor. Hatta başaklar da duruyor şu anda süt olumu şeklinde. Biraz saman veriyoruz. Evet. Arpa da herhalde önümüzdeki ay Tabii itibariyle. Haziran ilk haftası çıkacak o da. Bu hayvanlar için kaç dönüm arazi ekiyorsunuz abi siz? Vallahi şu anda 300 dekar yerde toprak istiyorum. 300 dekar. Ne var mesela bu 300 dekar içerisinde? Bunları 70-80 dönümü böyle ota balyasına biçme. Hayvanlar için. Tabii. Tamam. 100 dönüme yakın arpa var. 100 dönüm arpa Hemen var. hemen 30-40 dekar buğday var. Hı. Kalan da ayçiçek. Ayçiçek. Ayçiçek zaten hayvanlara vermiyoruz. Hayvanlara satıyorsunuz onu. Yal tonlara. Ayçiçek bir sene ektiğiniz zaman devresi sene buğday mı ekiyorsunuz? Arpa ekiyorum. Arpa ekiyorsunuz. Tabii. Tamam Nadasa. abi. Çok güzel. Şimdi abi bir de besi danalarınız var. Var. Onlara da Kendi ineklerimizden çıkan erkek hayvanları besliyorum. İlk baştan şeyle yani böyle buzağı yemiyle. buzağı başlangıç Sonradan yemleri, büyütme. kademe şeyle işte Besi yemleriyle. besi yemleriyle götürüyoruz kesime kadar. Şu anda yaşından sonra da finish besi yemi mi kullanıyorsunuz? Şimdi normal kullanıyorduk. Sonra şimdi finish besiye geçiyoruz tabii. Nasıl dediğin abi gibi. durumlar orada? Kaç aylık mesela danalarınız var? Ne kadar sizce Ya, kilo yaparlar? Şimdi 13 aylık da var, 20 aylık da var, 10 aylık da var. Bunları ben genellikle finish besiyle besliyorum yani. Tamam. Mesela 20 aylık şu andaki dananızın Önünden kalıncaya kadar yememde hep duruyor. serbest veriyorsunuz. Serbest Finish yani. besi yemini veriyorsunuz. Yiyebildiği kadar. Bir de kaba yem olarak ne veriyorsunuz? Kaba yem yok. Saman. Sade saman. Saman. Ot veriyorduk, ot bitti. Tamam. Şu anda mesela 20 aylık bir tane Angus melesi bir hayvanınız var. Kaç kilo geliyor abi 20 Valla aylık? şu olan? anda 850 kilo. Peki annesi Holstein'dı. Holstein. Siz ona Angus tohumu attınız. Evet, memnunum yani. Tamam. Angus ırkı bir hayvandan şu anda 850 kilo canlarla sahip. Peki abi siz daha önce bir ara fiyattan dolayı bizi bırakmıştınız. Ekol Süt 21 yerine başka bir markanın 21 protein yemini almıştınız. Orada başınızdan geçen hadise nasıl oldu? Ne yaşadınız Yani mesela? şimdi oradaki hadise şöyle, yem değişikliği hayvanlara tabii ters tepki yaptı. Artı süt, artı mastislik olayı. Memelere Yani hayvan meme vurdu. hastalığı. Tamam. Yani bu bize bir 6 liraya bir cezaya Mal hükmetti oldu yani. mu diyorsunuz yani? Bir aylık Hükmetti kayıp yani. olarak. Ya tabii süt kaybı 3 lira olsun, 3 lira veteriner hizmeti olsun. Evet. 6 lira yani. Süt mecbur dökemiyorsun mastis olduğuna. Antibiyotikli olduğu için tabii yani. diyorsunuz. Oradaki peki yemin özelliği neydi? Neden öyle bir problem yaşadınız sizce? Yani kavruluk yem. Kavruluk yem yani. Siyah mıydı yani? Rengi mi? Koyu bir renkti. Yani kavruluk olduğunu hayvan yemekte zorluk çekiyor. Kokusu falan Koku biraz yapıyor. itici gelmiş oldu falan şeklinde.
Peki abi şu anda 8 yıllık bir işbirliğimiz var. Yaklaşık 4 seneden beri ben de bu firmada size hizmet etmeye çalışıyorum. Bize ulaşım noktasında bayilerimizden alıyorsunuz herhalde yemi şu an için. Babeski bayimizden. Evet. Kahraman Agro bayimiz var. Babeski Kahraman Agro bayimizden. Yani ulaşım konusunda herhangi bir zafiyet yaşadınız mı? Yok. Oradan onların elinde olduğu zaman, benim yanımda bitti. Onların yanında olduğu zaman anında getiriyorlar. Yani bir sıkıntı yok yani. Yani siparişiniz zamanında Yani teslimat geliyor oluyor. yani. Geliyor. Herhangi bir problem Ve yok. şimdi şeklinde. öteki arkadaşlar da sonuçta köyde diğer arkadaşlar da bunu şey diyor. Siz herhalde biraz öncülük ediyorsunuz. Memnuniyetinizi dile getirdiğiniz Yok için. yani memnunlar yani. Şu anda memnunlar yani. Onlara mesela birkaç çuval yem mi verdiniz? O şekilde mi memnuniyet sağlandı? Nasıl oldu oradaki süreç? Ya onlarla biz kahvede muhabbetini ettik. İşte ben böyle bu yemi yediriyorum. Sen bu yemi yediriyorsun. Aldı, denedi. Tamam. Yavaş yavaş geçim yaptı. Orada Kademe süt kadar. mü arttı peki? Ya Nasıl bir onda işte memnuniyet süt oldu? geçti. Yani süt oranı yükseldi. Hayvan başına 2 Evet litre. abi. Evet. Ve bir daha da onlar da alıyor. 2 litre süt çuval başına kaç TL'ye denk Yok, geliyor? öğün. Öğünde. Sabah Öğünde. sadece 2 litre. Sabah, Akşam 2 litre. Sabah 4 litre. 4 litre Günlük. süt artışı oldu. O zaman 4 litre süt 12,5 lira 1 litre sütün çuvala yansıma maliyeti. Yani. 50 lira çuval başı tasarruf yapmış oldular. Yani. Yani 100 lira olsa bu yem 50 liraya gelmiş oldu. Bu şekilde bir tasarruf söz konusu olunca bizi tercih etmiş oldular. Tabii sağ olsunlar. Yani onlar da iyi kötü 3-4 ton yem tüketiyorlar aylık. Evet, doğrudur. 3 kişi. Yani memnunuz yani. Memnunsunuz. Çok Memnunuz teşekkür. yani. Tavsiye edersiniz mi? Ya vallahi isteyen ne tavsiye ederim tabii yani. Neden? Çünkü bu hayvancılığı ne için yapıyoruz? 1 litre 2 litre fazla alalım diye. Evet. Evet abi. Yani hayvan sonuçta tüketirse süt verecek. Tüketmezse ne yiyecek? Kesinlikle. Yani verecek. Ve yediği yem dolu olursa, kaliteli olursa hayvan bunu süte de, ete de, göl tutmaya da. Her firma için onu söylerim. Sabri abi çok teşekkür ediyoruz. Tamam Bizleri abi. ağırladınız. Röportaj yapmış olduk. Oldu abi. Çok teşekkürler. Siz memnunsanız biz de memnunuz. Biz sizden memnunuz. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi tam Sabri abimizle röportajı bitirirken klinisyen veteriner hekim Bahadır Arslan Bey geldi. Aynı zamanda benim akrabamdır kendisi. Telefon etmiştim hatta yolda Merhaba. nezaketen. İşte denk gelince dünya küçük. Evet. Hemen kendisine sorular soracağız. Bu çiftlikle ne zamandan beri çalışıyor? Ne gibi parametrelerde durumlar var? Olumlu olumsuz kendisinden yorumunu almak istiyoruz. Bahadır Bey sizi tanıyalım önce abi. Merhabalar, veteriner hekim Bahadır Arslan. Aslen Lüleburgaz Tatarköy'de ikamet etmekteyim. Etraftaki civar köylere hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. 2014-19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 6 yıldan beri bir klinik saha tecrübemiz var aynı şekilde. Evet. Çiftlik deneyimimiz, saha tecrübelerimiz oldu. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Evet Sabri abiyle de yaklaşık 4 aydan bu yana birlikte çalışmaktayız. Suni tohumlama işlemlerimizi, gerekli olduğunda acil durumlarda klinik olarak müdahale işlemlerimizi beraber yürütmekteyiz. Çok güzel abi. Bu şekilde. Tamam. Peki abi 4 aydan beri sonuçta gelip gidiyorsunuz. Evet. Kızgınlık durumları, döl tutma durumları ya da doğumlar oluyor ya da işte atıyorum ayak problemleri var mı? Ne gibi? Yani klinik kısımda özellikle beslemeye bağlı metabolik hastalıklar yönünden bir değerlendirecek olursak Evet. çiftlikte hangi safhadayız? Ne durumdayız? Olumlu olumsuz? Şimdi gittiğimiz genelde karşılaştığımız sürülerde şöyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani genellikle doğum sonrası puerperal dönemdeki akut metrit olaylarıyla, retensiyö sekundarium veyahut da buna bağlı olarak metabolizma problemleriyle, abomazlum deplasmanıdır, ketozistir bunlarla karşılaşıyoruz. Fakat bu sürüde güzel taraflardan bir tanesi Sabri abimizin sağ olsun bakımı gayet güzel. Evet. Ben beslenme kısmından memnunum şahsen. Subklinik laktik asidozda şu ana kadar karşılaşmadık. Yani hani beslenme kısmına baktığınız zaman zemin kökenli ayak enfeksiyonlarıyla daha sık karşılaşmamız lazım aynı şekilde. Ama ayak enfeksiyonumuz yok denecek kadar az. Az. Çok güzel. Bu şekilde olduğu için hani hem mastitis açısından hem ayak problemi açısından bir şeyle karşılaşmadığımız için hayvanlar hızlı bir şekilde öz su siklusunu belirli bir şekilde gösteriyorlar. Kızgınlığa geliyor hayvanlar. Kızgınlık süreleri gayet güzel geçiyor aynı Evet. şekilde. Yani gebelik indeksimiz daha yüksek. Evet. Yani tohumlama başına düşen gebelik indeksimiz diğer yerlere kıyasla daha yüksek devam etmekte. Hani ovülasyon süresi hayvan başına geçen süre yaklaşık 12-18 saatlik süre. Belki burada 11 saatte, 10 saatte sonuç almış oluyoruz Evet. hayvanlarda. Yani nasıl diyeyim, anaç sayımız gayet güzel fakat nasıl diyeyim, şöyle bir şey de var.
Yaşlı hayvanlarımız var. Sürüde yaklaşık 2008-2010 doğumlu hayvanlarımız var. 10-12 yaşında. 10-12 yaşında hayvanlarımız var. Normalde diğer taraflarda böyle bir şey göremezsiniz. Yani Evet. çiftlik kısmına baktığınız zaman 4. 5. laktasyondan karşılaşmamız çok zayıf bir Zayıftır, ihtimalle reforme karşılaşıyoruz. olmuştur. Çoktan Reforme onlar oluyor, elden sürüden çıkmıştır. elden çıkmış oluyorlar. Fakat biz bu hayvanlarımızdan hala da döl verimi konusundan yararlanıp Bu önemli bir kriter aslında aynen, değil mi? anaç Bahadır olarak Bey. devam etmekteyiz. Bu da yani bana göre metabolik fonksiyonların düzgün bir şekilde devam ettiğinin, hayvanların sağlık durumlarının daha iyi olduğunun büyük göstergelerinden bir tanesi. Peki sizce burada fabrika yeminin rolü nedir? Yani var mıdır? Fabrika ya da varsa yeminin bana hangi göre açıdan? vitamin mineral formasyonu gayet güzel aynı şekilde. Yani sindirilebilir. Baktığımız zaman enerji düzeyinin güzel olduğunu ben görüyorum burada. Yani yeterli düzeyde olduğunu kesinlikle farkındayım Evet. aynı şekilde. Yani bu sürüye canlılık katıyor. Hayvanların tüm faaliyetlerinin düzgün bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Evet. Yani kilit sistemimiz mevcut değil. Yani hayvanlar belki eşit miktarda yem tüketemelerine rağmen süt ortalamamız yine aynı şekilde 27-28 litre civarlarında. Evet. En kötü şartlarda mevsim sıcaklıklarının yükseldiği dönemlerde 25 dereceler civarında Evet. karşılaşmaktayız. Biz bundan dolayı gayet güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Doğrudur. Manav Yem'e destekleri için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Bahadır Bey, teşekkürler. Bahadır Bey'den de Sabri abimizin çiftliği hakkında klinik yönünden tecrübelerini ve bakış açısını almış olduk. Bizim için de bir aslında karne olmuş oldu bu. Hem 8 yıldan beri Sabri abimiz bizim yemimizi tüketiyor. Uzun vadeli bir sonuçta süreç içerisindeyiz. Hem de sadece olay süt verimi ya da ikili diyaloglar değil. Burada sürünün geleceği önemli. Evet. Her yıl eğer ki sürüde hayvan sayısı artıyorsa bu bizim için başarıdır. Ben veteriner hekim, diyetisyen olarak görevimi yapıyorum. Bahadır Bey de klinisyen olarak görevini yapıyor. Bize fakültede öğretilen bir husus vardı. Hocalarımız diyordu ki en iyi veteriner hekim kimdir? Biz düşünmüştük. O da demişti ki en iyi veteriner hekim damdaki hayvan sayısını artıran veteriner hekim şeklinde. Biz ikimiz de eğer bu görevi ifa ediyorsak, Sabri abimizi bu yönden mutlu edebiliyorsak görevimizi layıkıyla, başarıyla gerçekleştiriyoruz demektir. Tabii bu işin arkasında bir ekip var. Bu ekibe de buradan tabii ki teşekkür ediyoruz. Hep beraber Manav bu Yem işi... ailesine, tekrar katkıları bulunan herkese tekrar teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür Çok sağ ederiz olun. Bahadır Bey. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.